Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım katmer tarifiyle geldim. İster dondur, ister pişir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 12 bardak kadar un aldım. Dilerseniz yarı ölçü olarak da yapabilirsiniz. 1 çay kaşığı maya, 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Malzemeleri iyice karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar su ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Havalar ısındığı için direkt çeşmeden kullandım. İsterseniz ılıtıp kullanabilirsiniz. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru tezgaha aldım. Güzel bir kıvam alması için en az bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Hamur istediğim kıvama geldikten sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Dilerseniz yoğurma kabına da alabilirsiniz ama poşetin içerisinde kendini hamur çok güzel bir şekilde salıyor. O yüzden poşet kullanıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri kullandığınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım tava 34 santimlik bir tavadır. Eğer daha küçük yapmak istiyorsanız da bezelerinizi ona göre ayarlayın. Bezeleri hazırladıktan sonra 15 dakika kadar dinlendiriyorum ki rahat bir şekilde açılsın. Açarken çok aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Hamurunuzu sertleştirmeyin. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyüdükten sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Bir yandan kullanacağım yağ karışımını hazırladım. 250 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 su bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Ilıkken kullanıyorum. Sıcak kullanmamaya dikkat edin. Sıcak yağ hamuru çürütebiliyor. Bezeleri yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum.
Videoda görüldüğü gibi katladıktan sonra kenara alıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Bundan destek alarak yavaş yavaş büyütüyorum. Eğer oklava kolayınıza geliyorsa oklava da kullanabilirsiniz. Ben normalde oklava ile açıyorum. Ama ilk defa deneyenler için merdane ile açtım. Yavaş yavaş kare şekline getiriyorum. Hamur o kadar güzel bir hamur ki kendiliğinden şekil alıyor zaten. Yağ karışımından sürdüm. Her yere değmesine dikkat edin. Katlıyorum. Kenara alıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra hazırlama aşamasına geçiyorum. Dinlendirmek için 15-20 dakika kadar yeterli oluyor. İlk hazırlamış olduğumuzdan başlayarak yavaş yavaş tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Çok aşırı inceltmemeye dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş yaparım. Bir tane de hiç merdane kullanmadan hazırladım. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Tamamen kendi el ayarınıza göre ayarlayın. Hepsini hazırladım. 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Yavaş yavaş büyütüyorum. Bu aşamada isterseniz merdane kullanmadan da büyütebilirsiniz. Tamamen hamurun kıvamına bağlı olarak. Çok az merdane ile düzeltiyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Tavanın büyüklüğüne göre ayarladım. Hızlı bir şekilde pişirme aşamasına geçtim. Hatta 2-3 tanesini önden pişirdim. Hemen yiyiverdiler. Dilerseniz dondurmak istiyorsanız aynen bu şekilde hazırladıktan sonra aralarına buzdolabı poşeti sererek dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman donuk bir şekilde tavaya alıp pişirebilirsiniz. Kesinlikle çözülmesine izin vermeden direkt tavaya almanız gerekiyor. Hamur kendini salar ve kötü bir kıvam alır. Dikkatli bir şekilde pişiriyorum. Üzerlerine biraz yağ sürüyorum. Katmer yağı seviyor, yağdan korkmayın. Katmerin bir tarafına yağ sürmeniz yeterli oluyor. İster istemez tava zaten yağlanıyor. Hepsini aynı şekilde pişirdikten sonra sizler için doku testine geçiyorum. Birazını yediler, birazını dondurucuya kaldırdım. Doku testi için 4 tane ayırdım. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat tel tel dökülüyor. Yıllardır yaparım, birçok video paylaştım. İç dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.